Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz muhteşem güzellikteki bebek hırkasını çalışacağız arkadaşlar. Sadece altıgen motiften, 2 tane altıgen motiften yapılan şahane kapşonlu bir hırka arkadaşlar. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar aslında 3 renk kullandım. Şöyle görüyorsunuz. İpim yetmeyecek zannettim. O yüzden bir açık bir koyu krem rengi kullandım. Ama maalesef ipim yetecekmiş. O yüzden 2 tane yumak, bir yaş yaparsanız, bir yaş için yaparsanız bu hırkayı 2 tane yumak yetecektir 2 farklı ipten. Hemen kullandığım tığı göstermek istiyorum. 3.50 milimlik tığ kullandım. Sadece kollarını lastiğini örerken 3 milimlik tığ ile ördüm. Biraz sıkıştırsın diye. Hemen ölçülerini vermek istiyorum. Az önce de söylediğim gibi yaptığımız ölçüler 1-1,5 yaş arası için uygundur arkadaşlar. Hemen şöyle omuz hizasından ölçtüğümde 28 santim arkadaşlar. Koltuk altından ölçtüğümde ise 27 santim diyebiliriz. 26 santim. Evet. Şöyle kapşonunu da ölçmek istiyorum. Ne kadar uzunlukta ördüğümüzü. Şöyle kapşonunu da 18 santim örmüşüm arkadaşlar. Sizler istediğiniz ebatlarda rahatlıkla örebilirsiniz. Şöyle hemen içinde açmak istiyorum. O kadar kolay, o kadar güzel ki şöyle inanılmaz güzel. Şöyle tersini de göstermek istiyorum. Gerçekten çok hoş. Yapımı da çok keyifli. Arkadaşlar ben bunu bir günde ördüm. Ama benim gibi çok hızlı değilseniz 2 veya 3 günde bitirebilirsiniz bir hırkayı. Az önce dediğim gibi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Yetişkinlere kadar yapabilirsiniz. 3 aylıktan yetişkinliğe kadar yapabilirsiniz. Zaten 2 motiften yapılıyor. Bu motifleri istediğiniz kadar büyütüp sonra omuz hizasından şu şekilde ölçtüğünüzde zaten o boyutu kendiniz ayarlayacaksınız. Yine çok konuşmaya başladım biliyorum ama size tüm ayrıntıları tek tek vermek istiyorum arkadaşlar. Şu düğmeleri de kendim ördüm. Benim elimde şu anda düğmem yoktu. O yüzden kendim şöyle örgüden düğmeler yapıp diktim. Bir de pompon diktim. Sizler süslemelerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Eğer şu anda unuttuğum detaylar varsa açıklamalar bölümüne eklerim arkadaşlar. Ya da sizler bana yorumlarda sorabilirsiniz. Ve özellikle Instagram hesabımdan da beni takip edip burada sormak istediğiniz soruları orada da sorabilirsiniz diyorum. Ve hemen artık bu güzelliğin yapımına geçelim diyorum. Evet arkadaşlar geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiğim noktadan tutuyorum. Tığımı halkanın içinden geçirdim. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığın başını doladım. Halkanın içine batarak çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Arada bir zincirim var. Tekrar 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde toplamda 6 grup yapacağız. Şu anda ikinci grubu yaptım. Bir zincir, üçüncü grubu yapıyorum. Arada bir zincirim var. Dördüncü grubumu yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Şöyle sihirli halkanın ipinden tutup ortayı biraz küçültüyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4. grubumu yaptım. Bir zincir. 5. grubu yapıyorum. 1, 2,
3 tane ikili trabzan, bir zincir ve 6. son grubumu yapıyorum. 1 2 ve 3. Toplamda 6 tane grubum oldu. Tığın başını doluyorum. Bu iple devam edeceğim için ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım ve 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Buraya da bir zincir çekmiş oldum. Sihirli halkamın ipini tutup ortayı iyice küçültüyorum çekerek. Daha sonra yine burada 1 2 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Buradaki tek zincirlik bölüme çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Arada zincirim yok. Tığın başını doladım. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincirim var. Aynı bir zincirlik boşluğun içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tüm boşluklara bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Arada zincirim yok. İkinci boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir ve aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Şöyle göstermek istiyorum. Tüm bir zincirlik bölümlere 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuma gelmek üzereyim. 1 2 3 4 5 tane köşem var. İlk köşeyi yarım yapmıştık. Şu anda 6. köşemi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak. Burada bir zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Krem rengi ipimi alıyorum. Şöyle ipime bir düğüm attım ve herhangi bir köşeden başlayacağım. Şöyle köşenin içine batıyorum. 1 2 3 zincir çektim ve yine yarım bir köşeyle başlayacağım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve burada iki modelin arasındaki, yani iki köşenin arasındaki boşluğa geldim. Hemen oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. İlk yaptığımız trabzanların ortadakinin tepesine batacağım. Bakın, ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Önce bir ilmek, sonra iki ilmek kapatarak üçlü bir trabzan yaptım. Daha sonra yine bu boşluğun içine batarak ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Hiç arada zincir yok. Köşeye battım ve normal köşemi yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Ve yine ara boşluğa geldim. Bakın buraya. Yine aynı şekilde boşluğun içine battım. İkili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Bir alttaki trabzanların ikincisine batıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Önce bir, sonra iki. Ve yine iki model arasındaki boşluğa battım. İkili trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle bir marullanma olacak. Bu zaten istediğimiz bir şey. İlk battığım yere tekrar batıp köşemi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak. Evet. Burada tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum.
3 ilmeği aynı anda kapatıyorum ve bir zincirlik boşluk oluşturmuş oldum. Her sıramız 2 renkten oluşacak. Yine aynı renkle devam ediyorum. 1, 2, 3 zincir. Tığın başını doladım ve köşemin yarısıyla yine başlıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın ara boşluklar her sırada bir tane fazlalaşacak. Hemen ara boşluğa batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Bakın bir alttaki, şurada bir alttaki ikinci trabzan tepesine battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki üçlü trabzan yaptım ve yine boşluğa batırıp ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Hemen boşluğa geçiyorum. İkili trabzan. Bir alttaki ikinci trabzan tepesine battım. Üçlü trabzan. Tığın başını doluyorum ve boşluğa batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramızda bu şekilde yine köşemi yapıyorum. Bir zincir ve yine 3 tane üçlü trabzan. Hanım dilendi modeline çok benziyor. Sadece burada bir alt sıraya sadece bir tane trabzana uzatma yapıyoruz ve gördüğünüz gibi bayağı model değişiyor. Yine bakın burada göstermek istiyorum. Boşluğa battım. İkili trabzan. Bir ikinci trabzan tepesine batıyorum. Bir aşağıdaki üçlü trabzan. Boşluğa batıyorum. İkili trabzan. Diğer boşluğa da aynı şekilde ikili trabzanla başladım. Trabzan tepesine battım. Üçlü trabzan ve boşluğa batıyorum. İkili trabzan. Bu sırayı da bu şekilde bitiriyorum. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim ve köşemi tamamlıyorum. 3 tane üçlü trabzanımı yaptım. Burada ikinci sıramı yaptığım için aynı renkle bir zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırdım. Kaydırmayla kapatıyorum. Şöyle, burası biraz bozuldu. Düzeltmek istiyorum. Evet, düzgün olsun. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum ve diğer rengime geçeceğim. İpinizi kesmeden de yapabilirsiniz. Ama ben arkada geçişlerde ip izi kalsın istemediğim için kesiyorum. Tekrar diğer rengime geçmek için ipime bir düğüm attım ve herhangi bir köşeden başlıyorum. Şu krem renkte neler yaptıysak bundan sonraki sıralarda da aynı yolu izleyeceğiz. Az önce dediğim gibi bakın burada 3 tane yuvamız var artık. Bu yuvalar her sırada bir tane artacak. Başka bir işlem yok. Bu sırayı da göstereceğim. Eminim ki anlaşılacak. Şöyle 3 zincir çektim. Ve çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın yine burada boşluğum var. Boşluğa ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Bakın hemen bir alttaki 3 tane ikili trabzanın ikincisinin tepesine batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar ara boşluğa batıyorum. Bakın. İkili trabzan. Önümdeki ara boşluğa ikili trabzan. Tam alttaki trabzanların ikincisinin tepesine battım. Üçlü trabzan. Bu şekilde tüm sıraları ikişer renkten oluşarak yapıyoruz. Dediğim gibi her sıra 2 renkten olacak arkadaşlar. Her sırayı farklı renklerle de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama dediğim gibi bakın şu artık ipleri de şöyle arada
yürütürseniz daha sonradan saklamak için uğraşmamış olursunuz. Az önce ne diyordum? Evet. Farklı farklı renklerle de örebilirsiniz. Rengarenk de yapabilirsiniz. Ama sadece püf noktası her renkten ikişer sıra örmemiz gerekiyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Çok fazla videoyu uzatmaya gerek yok. Bu şekilde ben bu sırayı da bitirip bir üst sırayı da göstereceğim. Tamamıyla anlaşılacağını ümit ediyorum. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Yine ilk battığım yere 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığın başını doladım. Çektiğim zincirin tepe noktasına battım. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Yine aynı renkle devam edeceğim. Gördüğünüz gibi marullanmamız başarılı. 1, 2, 3 zincirle başlıyorum. Hep aynı yöntem. Çoğu arkadaş, çoğu takipçim muhakkak bu modeli biliyordur veya şu anda anlamıştır ama yeni öğrenen arkadaşlar için şu son sırayı da göstermek istiyorum. Bakın, bu sırada 1, 2, 3, 4 tane boşluğumuz var. 4 boşluğumuza da aynı şekilde batıp öncelikle ikili trabzan, bir alt sıradaki ikinci trabzanın tepesine battım. Üçlü trabzan, hemen yine aynı boşluğa ikili trabzan. İkili trabzana battıktan sonra, belki görünmüyordur diye şöyle söylemek istiyorum. İlk buraya batıyoruz, ikili trabzan, daha sonra ikili trabzan tepesine batıyoruz. Son ikili trabzanı da yine bu boşluğa yapıyoruz arkadaşlar. Orada bir karışıklık olmasın. İkinci trabzan tepesine battım. Üçlü trabzan, ikili trabzan, yine boşluğa. Bu şekilde istediğiniz büyüklükte bu modeli yapabilirsiniz. Sınırınız yok. Sadece bebek battaniye, bebek yeleği hırkası değil, yetişkin hırkası da yapabilirsiniz. Kendinize de yapabilirsiniz, çocuklarınıza da yapabilirsiniz. Yaş sınırlaması yok bu modelde. İstediğiniz gibi büyütebilirsiniz. O çok zaten hoşuma giden bir şey. En küçükten en büyüğe kadar yapabilirsiniz. Ben bu şekilde arkadaşlar toplamda 6 sıra yapmayı düşünüyorum. Birleştirme sırası hariç. Şöyle ben 5-6 sıra örüp, 5-6 sıra derken 5-6 renk diyecektim. Yani ben şöyle renk renk sayıyorum. 1, 2, 3'teyiz. Şöyle burası 6 olana kadar öreceğim. Yani 12 sıra öreceğim. Hemen 12 sıramı örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, hemen kafanızı karıştırmadan şöyle göstermek istiyorum. Bakın, şu son lacivert sırayı saymayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yani 12 sıra örmüşüm. Renk olarak sayarsak 6 renk sırası. 7. sırada bakın, şunun ikinci sırasını ördüm. Sadece bir duvarını örmedim. Şöyle bakın, her tarafını ördüm. Sadece burayı örmedim. Neden? Şimdi hemen şöyle göstereceğim. Bakın, şöyle katladığımda kol bölümü. Burayı birleştireceğiz arkadaşlar. Yani bakın, burası tek sıra. Burayı kapatmadım. Arkasını ikinci sıra ördüm. Sadece buranın ikinci sırasını örmedim. İkinci sırasını örerken kolu da birleştirmiş olacağız. Şöyle birazcık yakınlaştırmak istiyorum. Birleştirmemiz de çok kolay olacak. Bakın, şöyle köşenin 3 tane ikili trabzanını yaptım. Burada bir zincirim vardı. Bir zincir çekiyorum. Ve hemen şöyle karşıdan şu şekilde tutarak bakın, ilmeği içinden geçiriyorum. Tekrar bir zincir daha çekiyorum. Burada bir düğümüm var, görmezden gelin. Hemen yine köşenin içine batıp ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra burayı saklayacağım. Şöyle kötü göründü orası ama birazdan saklayacağım orayı da. Evet, şöyle saklayarak yapalım. Evet.
Bakın ilk trabzanımı yaptım. Şöyle dönerek göstereyim. Evet. Bakın buradaki 3 tane trabzanın ilkine batırıyorum. İlmeği içinden geçirdim. İkinci köşemin trabzanını yapıyorum. İkincinin içinden geçirdim. Bu şekilde çok güzel bir birleştirme oluyor. Evet, şöyle de göstermek istiyorum. Ve son üçüncünün tepesinden ilmeğimi geçireceğim. Bakın burayı birleştirmiş olduk. Şimdi buradaki araya geldik. Tığın başında oluyorum. Ara boşluğa battım. Birinci ikili trabzanımı yaptım. İlmeğimi uzattım. Ve buradaki bakın 3 tane trabzanın ilkinin içinden ilmeğimi geçiriyorum. Burada ne yapıyorduk? Bir alttaki ikinci trabzanın tepesine batıp üçlü trabzan yapıyorduk. Üçlü trabzanımı yapıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. İkinci trabzan tepesinden ilmeğimi geçirdim. Ve burada yine ara boşluğa ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle de göstermek istiyorum. Gayet şık bir şekilde kapatmış olduk. Şimdi hemen önümdeki boşluğa geçiyorum. İkili trabzan yaptım. Hemen bakın üçlü grubum burada. Hemen ilkinin arasından geçirdim. Ve burada üçlü trabzanımı yapıyorum. İkinci trabzan tepesinden battım. İlmeği geçirdim. İkili trabzanımı yapıyorum. Ve son üçüncü trabzanın tepesinden ilmeğimi geçirerek hemen diğer boşluğa geçiyorum. Şöyle göstermek istiyorum birleştirmemi. Bu şekilde birleştirilecek. Ve bir kez daha göstereceğim. İkili trabzanımı yaptım. Biraz şu anda bol yapıyorum ben. Herhalde biraz sıkıyorum kameranın karşısında kendimi. Evet, ikili trabzanımı yaptım. Evet, tek tek bata bata devam edeceğim. Şimdi şurayı bitirelim. Üçüncüye de batıyorum. Eminim anlaşıldı. Zaten çok kolay bir birleştirme. Bu şekilde nereye kadar birleştireceğiz? Burada çünkü kapşon yeri bırakacağız. Ben aslında kapşonsuz yapacaktım ama Instagram'da ankette kapşonlu istendi. O yüzden hemen kapşonlu yapmaya karar verdim. Şimdi nereye kadar birleştireceğiz? Bakın bu şekilde geliyorum. Boşluk 1, 2, 3. Şöyle bakmak istiyorum. Evet, 3 tane boşluk bırakacağız. 1, 2, 3 tane boşluk kalana kadar birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde birleştirdim. Ve burada 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Şimdi buradan itibaren artık birleştirmeden şu 3 tane boşluğu öreceğim. Normal bir şekilde birleştirmeden örüyorum. Şöyle şuraya kadar örüp hemen döneceğim. Evet, şöyle birleştirmeden ördüm. Burada bir zincir çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Ve şöyle bir de zincir çekip kapatıyorum. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bakın buraya kadar birleştirdim. Burada 1, 2, 3. Şuraya da sayarsak şuraya da 4 tane boşluğum olmuş oldu. Şöyle tekrar saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4. Evet, doğru. Bu şekilde arkada da aynı şekilde
Bunu bir köşeye bırakıyorum. Yani son ikinci rengi de örmüş olduk. Aynı şekilde ben bir parça daha örmüştüm ve bu parçanın bakın en son sırasının tek sırasını ördüm. İkinci sırayı yaparken hem sırtını birleştireceğiz hem de kolunu birleştireceğiz. O yüzden sadece tek sıra ördüm. Şimdi şöyle birleştiriyorum. Şöyle yönünü bulmaya çalışıyorum. Evet, şöyle yönünü buldum. Hemen diğerini getiriyorum. Bakın bu şekilde. Burası sırt bölümü. İki tarafı da aynı. Ne tarafı sırt bölümü yapacaksanız oraya getiriyoruz. Şöyle bakın. Buradayım. Bu şekilde. Şöyle ipler karışmış. Evet. Bakın az önce gösterdiğim gibi yine buradan tek tarafını örmüştüm çünkü. Yani tek sırasını örmüştüm. Aynı rengin. Bakın. Burada 3 tane zincirimi çektim. Hemen bakın ilk köşeyi yapacağım. Köşemin yarısını görünmüyor zannedersem. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet. Bakın 3 zincir çektim. Hemen burada köşemin şu bölümünü ilk trabzan tepesine batıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. İlk trabzan tepesi ve bu şekilde devam ediyorum. İkinci ikili trabzanım, ikinciye battım. Üçüncü ikili trabzanım, üçüncüye battım ve hemen boşluğa geçiyorum. Az önce yaptığımızın aynısı arkadaşlar. Çok da videoyu uzatmayalım. Yani kolda birleşmeyi nasıl yaptıysak burada da aynen sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ben birleştirmemi bitirdim. Şöyle bakın, son köşeme geldim. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Burada bir zincir çekiyorum ve buradaki köşemin içinden ilmeği geçireceğim. Daha sonra artık birleştirmeden burayı normal bir şekilde örüyorum. Bakın burayı birleştirmeyeceğim. Buranın ikinci sırasını tek başına öreceğim. Çok da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Gerçekten çok kolay bir model ama yeni öğrenen arkadaşların kafasını karıştırmak istemiyorum. Örgüyü bilen arkadaşlar zaten birleştirme konusunu anlamışlardır ama bakın şimdi burada ben buraya kadar öreceğim. Kolu da öreceğim. Şuraya gelene kadar. Bakın şu şekilde örelim. Şurayı örelim. Şöyle çevirip buradan da kolu birleştireceğim. Çok kafanızı karıştırmadan ben burayı örüyorum. Kolu da örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, bakın tam kol bölümüne kadar geldim. Köşesini örmedim. Beraber örelim diye. Bakın şu şekilde geldim. Kolunu ördüm. Burada da birleştirmeyi yapacağız. Şöyle hemen şurayı şöyle göstermek istiyorum. Bakın ilk köşeyi örüyorum. Üç tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir. Az önce yine gösterdiğim gibi şöyle içinden geçirdim ve hemen ilk ikili trabzanımı yapıyorum aynı köşeye ve birleştirmeye başlıyorum.
Az önceki kolu birleştirdiğimiz gibi bu kolu da birleştiriyoruz. Aynı yöntemle. Şöyle şuraya da göstereyim. Evet. Şöyle yine burada 3 tanesini bırakacağım. 1, 2, 3. Şuraya kadar öreceğim ve buradan sonrasını yine tek başına öreceğim. Yani en son sıranın ikinci sırasını tamamlayana kadar. Bakın buradan başlamıştık. Tam şuradan başladık. Buraya kadar tek başına örüyorum. Tekrar söylemek istiyorum. Kolumu birleştiriyorum. Kolumu birleştirdikten sonra burayı ve burayı da sıra sonuna kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, benim birleştirmem bitti. Şöyle bakın, iki tarafta aynı şekilde buradan gelip hemen şurada bitirdim. Şimdi hemen kapşon bölümümüze geçelim. Bakın şu şekilde kapşon yeri ayarlamıştık. Hemen bu köşeden başlamak istiyorum. Şöyle krem iple başlayacağım. Hemen ipime bir düğüm atıyorum ve şöyle köşeden 3 zincir çekerek başlıyorum ve çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Yine bu bölümü aynı şekilde öreceğim. Çok pardon, yine burayı unutmuyoruz. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. İkinci trabzanım üçlü. Üçüncü trabzanım yine ikili. Gördüğünüz gibi biraz yakınlaştırayım. Evet. Bakın şöyle yine tek tek batırıyorum ve aynı şekilde örmeye devam ediyorum ense kısmından. Şu araları göstermek istiyorum. Yoksa örüş şekli yine aynı. Şu aralarda arttırma yapacağım ben. Şöyle bakın, hemen şuraya geldim. Kapşonum biraz büyük olsun istiyorum. Çok şöyle dar olsun istemiyorum. Yine aynı yere battım. Bakın burada şöyle köşeden başlarsak 4 tane oldu. Şimdi şurada bir tane de ortaya yapmak istiyorum. Şöyle tam orta kısma 1, 2 ve 3. Burada trabzan olmadığı için direkt 3 tane yaptım. Ondan sonra bu boşluğa geçiyorum. Orada bir arttırma yapmış oldum ve yine aşağıya batıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Şöyle araya battım. Hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bakın tam şu bölümde bir arttırma yapmış oldum. Yani tüm boşluklara battım. Bir tane de şunun çizgisinin üzerine 3 tane trabzan yaptım. Bakın burada da aynı şekilde yapacağım. Şöyle ben şuraya kadar geleyim, burayı da göstereyim. Bakın şöyle geldim. Bakın 2 tane köşem var. 2 köşemin içine de 3'er tane ikili trabzan yapacağım. Şöyle. Hemen diğerine geçiyorum. Diğerini de aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Burada da aynı şekilde yapacağım. Bir buraya, bir buraya, bir tane de şöyle orta kısmı 3 tane ikili trabzan yaparak bu sırayı bitireceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzanımı yaptım ve kapşonumun ilk sırasını bu şekilde bitirmiş oldum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şöyle yaka şeklinde ördük.
Burayı yakada yapabilirsiniz eğer kapşon yapmak istemiyorsanız. Evet. Burada 1, 2, 3 zincir çektim, modeli çevirdim. Eğer ters düz yapmak istemezseniz ipleri kesip baştan başlayabilirsiniz. 3 zincir çektim. Herhalde ben de öyle yapacağım, ip keseceğim. Bakın yine aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle bir bakacağım tersten nasıl duruyor. Güzel aslında. Ama dediğim gibi eğer hoşunuza gitmezse ip koparıp baştan düz bir şekilde devam edebilirsiniz. Ben şöyle her sırada ip koparmak istemiyorum. Evet, bu şekilde artık devam edeceğiz tüm boşluklar şeklinde. Şu boşlukları da göstereyim. Şu boşluklar da aynı şekilde. Orada zaten arttırma yapmıştık. İstediğiniz boyda. Ben yine 2 sıra krem, 2 sıra lacivert kullanacağım. Bakın bu aralara da batıyoruz muhakkak. Şöyle hemen aşağıdan batalım. Hemen o arttırma yaptığımız yerde biliyorsunuz trabzan yoktu. O yüzden şöyle aşağıda bulduğum yere hemen tutturuyorum. Bakın burada da aynı şekilde hemen altında trabzan olmadığı için şöyle bir yere tutturup üçlü trabzanımı yapıyorum. Evet. Yine aynı şekilde dönüşlerde 3 zincir çekerek dönüyorum. Bu sırayı bitirip hemen ikinci sıraya beraber geçelim. İkinci renge, daha doğrusu ikinci rengi de beraber örelim. Hemen dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve ilk çektiğim zinciri veya son trabzanda diyebiliriz. Batıyorum. Şöyle 2 tane tele batalım ki orada bir ayrılma olmasın. Kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 2 sıramızı yapmış olduk. Hemen çeviriyorum. Lacivert ipimi alacağım. Yine aynı şekilde bütün sıralarımız aynı şekilde olacak. Yine ikişer renk. Bakın. Şöyle şu zincirin ikincisine batmak istiyorum ben. Şurası düz gitmesi için. Bakın şu şekilde 2 zincir çektim. Arada iplerimi de yürütüyorum. Bakın. Hemen bu boşluğun içine bir tane şöyle iyice saklamak istiyorum. Evet. Bakın. Birinci trabzanı yaptım. Birinci değil, ikinci trabzanın içine batıyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Ve yine boşluğa batıp ikili trabzan. Bu şekilde olacak başlangıcımız. Ve diğer taraflar yine aynı şekilde ilerleyecek. Örme şeklimiz hep aynı şekilde. Sona kadar bu sırayı da yapalım. Sonu da göstermek istiyorum. Yarım yarım göstermek istemiyorum. Kafa karışıklığı olmaması için. Buralarda yeni öğrenen arkadaşlar takılabilir. Çünkü başlangıç ve bitişte. O yüzden bu sıranın da başlangıcını gösterdim. Bitişini de göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bakın burada çektiğimiz zincirin boşluğuna bir tane ikili trabzan, tığın başını doladım. Birinci değil, ikinci trabzan tepesine batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Ve şöyle üçüncü ikili trabzana hemen zincirin birinci değil, ikinci zincirine battım ve iki trabzanımı yaptım. Bu şekilde bu sırayı da bitirmiş oldum. Her zaman 3 zincirle yükseliyorum. Modelimi çevirdim. Ve bakın
önümdeki ilk boşluğa batıp devam ediyorum. Tüm sıralarımız bu şekilde ilerliyor. İkinci rengimi de tamamlamak üzereyim. Daha doğrusu yeni başladık. Daha sonra kreme geçeceğiz. 2 sıra krem, 2 sıra lacivert şeklinde istediğiniz kapşonunuzun ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Ben göz kararı öreceğim arkadaşlar. Şu anda işte 4. sıraya başladık. Toplamda kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Şöyle göz kararı örüp ben hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben yeterince kapşonumun uzunluğunu ördüm. Hemen şöyle saymak istiyorum. Renk olarak sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. sıranın tek sırasındayım. Her renkten 2 sıra örüyorduk. Yani ikişer olarak sayarsak şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. sıradayım. Şimdi ikinci sırayı örmedim. Kremin ikinci sırasını örmedim. Çünkü burada birleştirme yapacağız. Şöyle hemen sayıyorum gruplarımı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 tane grubum var. Toplamda 9 tane öreceğim arkadaşlar. 9 taneyi de birleştirerek öreceğiz. Hemen 3 zincir çekiyorum. Hemen çeviriyorum kapşonumu ve 9 tane grup örüyorum. Sizin boyutlarınıza göre bu şekilde yarıdan yarıya hesaplayabilirsiniz. Atıyorum 20 tane varsa 10 tanesini öreceksiniz. 10 tanesini de birleştirerek öreceksiniz. Ben şimdi 9 tane grubumu örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, hemen şöyle göstermek istiyorum. 9 taneyi ördüm. 9 taneyi bıraktım. Şimdi burada artık iplerimiz var. Hemen bunları ben zaten içten yürütmüştüm. O yüzden şu şekilde kesebilirim. Evet. Şimdi biraz yakınlaştırmak istiyorum kamerayı. Şöyle net görebilmeniz için. Bakın, bundan sonrasını tığın başını doluyorum. Boşluğa battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen yanındakine şöyle arkadan batıyorum. Ve ilmeği içinden geçiriyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Hemen onun yanındaki ilmeğin içinden geçiriyorum. İkili trabzanımı yaptım. Sonuncu ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde hem şurayı örmüş oluyorum hem de burayla birleştirmiş oluyorum. Bu yöntemi de yeni keşfettim yaparak. Bilmiyorum yapan var mı bu şekilde. Ama bu şekilde hiç dikmeye de gerek kalmayacak. Evet. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Ve hemen bakın ikinci grubun ikincisine battım arkadan. İlmeği içinden geçirdim. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Ve sonuncu trabzanın içinden geçirdim. Ve hemen karşıya geçiyorum. İkili trabzan. Bakın yeni gruba geldim. İlmeği içinden geçirdim. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Hemen tam karşısına denk gelenin içinden geçirdim. İkili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Karşıya geçtim. İkili trabzan. Hemen bakın yeni gruba geçtik. İçinden geçirdim.
3 trabzanımı yapıyorum. İkinci trabzan tepesinden ilmeği geçirdim ve ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Bu şekilde şöyle birleştireceğiz arkadaşlar. Aynı az önce gösterdiğim gibi sonuna kadar birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi kapşonumuz hazır. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel oldu, bakar mısınız? Bu şekilde kapatmış olduk. Şimdi artık lastik bölümüne gelebiliriz. Şöyle koyu renkteki krem rengimi alıyorum. Lastiklerini krem rengiyle yapacağım. Sizler dilediğiniz renkte yapabilirsiniz. Şöyle hemen şu köşeden başlamak istiyorum. İpime bir düğüm attım. Hemen şöyle ilk köşenin yarısından başlıyorum her zamanki gibi. Şöyle çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Bakın, tek tek trabzanların tepelerine batacağım bu sefer. Şöyle ilk trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. İkinci trabzanın beline doluyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Daha sonra üçüncü trabzanın tepesine batırdım ve bu şekilde devam edeceğim. Birinci trabzanın tepesine battım. İkinci trabzanın beline doluyorum. Üçüncü trabzanın tepesine batıyorum. Bir sıra bu şekilde devam edeceğim. Daha sonra lastik bölümümüze geçeceğiz. Bu şekilde tüm sırayı komple bitireceğim arkadaşlar. Yine göstermek istiyorum. Bakın, grubumuz 3 tane ikili trabzan. İlkinin tepesine batıyorum. İkili trabzan. İkincinin beline doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Az öncekini ikili trabzan yaptım herhalde. Üçlü trabzan yapıyorum. Üçüncünün tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi tüm çerçeveyi bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bakın şuradan başlamıştım. Şu şekilde geldim. Ve şu anda kapşon tarafını da örmüştüm ama orayı göstermek için sökeceğim. Bakın, kapşon tarafında şu ipi de şöyle arkaya saklamak istiyorum. Evet. Bakın, yatay trabzanlar olduğu için orası biraz farklı. Bakın, buraya gelene kadar şöyle yakınlaştırayım. Evet. Bakın, son trabzana da battım. Bir de şu köşenin içindeki boşluğa batırıp ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada tığın başını doladım. Buradaki yatay trabzanın şöyle ilk zincirine batırdım. Bir ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. İkinci trabzanın şöyle ilmeğine batırıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Daha sonra hemen bakın şuraya da batabilirim. Yani bir tane trabzana 3 tane trabzan yapmış oluyorum. Şöyle bir tane yatay trabzana 3 tane yapmış oluyorum. Bir başına batırdım. İkili trabzan yaptım. Bakın birinci değil ikinci trabzanın şöyle tam ortasına batırıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir de bunun tam tepe noktasına batırıyorum. Bu şekilde kapşonu da yapmış olacağız arkadaşlar. Her bir yatık trabzana yine 3 tane trabzan yapmış oluyoruz. Tığın başını doladım. Bakın, buna değil ikincinin şöyle tam ortadan battım. Üçlü trabzan. Bir de hemen şöyle yan tarafına batırıyorum.
ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi burası da düzgün bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben yine sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk battığımız yere geri döndüm. Ve yine oraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, tüm çerçeveyi kapşonuyla beraber bir sıra örmüş olduk. Şimdi burada yine ortaya gelmek istediğim için ve artık krem renkle devam edeceğimiz için tığ başını doladığım ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıp 3 ilmeği aynı anda kapattım. 1 2 3 zincir çektim ve şöyle çok artık sivrileşmesini istemediğim için buranın sadece 2 tane trabzan yapıyorum ve artık şu anda burada bakın ilk trabzan tepesine batıyorum. Şöyle yapalım. Pardon, tepesine batmayacağız. İlk trabzanın beline doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. İkinci trabzanın şöyle arkadan beline doluyorum. Lastik bilen arkadaşlar zaten anlayacaktır. Bir trabzanın önünden beline dolayarak yapıyorum. Bir trabzanın arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Tüm sırayı bu şekilde devam edeceğim. Bir önden dolayıp ikili trabzan, bir de bakın şu şekilde arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Yine tüm çerçeveyi bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar, ben tüm etrafını çevreleyeceğim dedim ama hemen şöyle şuradan şuraya geldiğimde aklıma ilk açacağımız geldi. Hemen ilk açmayı da göstermek istiyorum. Bakın burada 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 ikili trabzan yaptım. Ve bir tane arkadan trabzan beline dolayarak ördüm. Şimdi buraya ilk iliği yapmak istiyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum ve buraya önden batmam gerek. Ama buraya değil, hemen yanındakine. Yani bir tane atlıyorum. Ve arkadan şöyle minik bir ilik yapmış oldum. Düğmenize göre iliği yapabilirsiniz. Yani daha büyük düğme kullanacaksanız 2 zincir çekiyoruz. 2 tane trabzan atlıyoruz. Ben şimdi bir zincir çektim. Bir tane trabzan atlamış oldum. Şimdi tekrar bunu arkadan almıştık. Önden alıyorum. İkili trabzan. Arkadan alıyorum. İkili trabzan. Önden kaç tane ilik yapacaksanız o aralıkları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben çok sık düğme kullanmayacağım için 4 veya 5 tane düğme kullanmayı düşünüyorum. Şöyle baktığımda evet, yeterli olacak. Bakın, bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Hemen önümdekini atlıyorum. Diğerine, yani buna arkadan batmam gerekiyordu. O yüzden bunu önden batıyorum. Ve sırayı bozmamış oluyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın 2 tane iliğimiz oldu. Arada ne kadar istiyorsanız o kadar trabzan yapıyorsunuz ve istediğiniz aralıklarla da bu şekilde iliklerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Ben ilikten sonra yine sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine başladığım noktaya geri döndüm ve 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Çektiğim zincirle beraber 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada bakın, bir önden aldım. Bir
arkadan alıp ikili trabzan yaptım. Ve burada önden aldıklarımı önden beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Arkadan beline doladıklarımı da arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Önden ve arkadan. Bu şekilde son sıramızı da yapacağız. 3 sıra benim için yeterli olacaktır. Lastik. Bakın, önden doladıklarımı önden, arkadan beline doladıklarımı da arkadan. Bu şekilde tüm sırayı bitireceğim. Hemen şöyle videoyu çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. 3 sıra lastiğimi yaptım. Bakın, ilk yaptığımız bölümlere ise birer tane trabzan yapıyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın, şöyle buraya geldiğimde sadece bir tane trabzan yapıp devam ediyorum. Evet. Ve kollarına da aynı şekilde 2 veya 3 sıra lastik yapabilirsiniz. Ben bu sırayı bitireceğim. Kollarının lastiklerini yapacağım. Daha sonra da düğmelerimi dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben hırkamı bitirdim. Kol kenarlarını, lastiklerini ördüm. Şöyle her zamanki gibi yine elimde düğmem yoktu. Ve kendim örerek düğmeler yaptım. 5 tane ve diktim. Şöyle arkalı önlü göstermek istiyorum. Tabii ki bir de hemen kapşonun uç tarafına bir tane pompon taktım. Ve hırkamız hazır arkadaşlar. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır diyorum. Hemen şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kol lastiklerini 3 milimlik tığ ile ördüm. Normalde hırkamızı 3.50 milimlik tığ ile ördüm. Ama sadece kollarını biraz şöyle sıkı olsun diye 3 milimlik tığ ile ördüm. Unutmadan bunu da belirtmek istedim. Evet arkadaşlar, bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.